Merhaba arkadaşlar. Yapay zekanın yakın gelecekteki insan ve insan toplulukları üzerine etkilerini tartışmaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda yapay zekanın epistemolojik paradoksundan söz etmiştim. Yani ilk bakışta bugünkü kullanıldığı biçimiyle yapay zekanın temelinde bulunan büyük dil modellerinin nasıl işlediğini bilmeyen insanlar yapay zekayı büyük bir bilgi aracı, bilgileri elde etme, sağlama ve sunma ve yeni bilgi üretme aracı olarak abartıyorlar ve dolayısıyla yapay genel zeka dediğimiz, yani insandan hiçbir farkı kalmayan, tıpkı insan gibi düşünüp e, olayları değerlendirip farklı sorunlara çözümler bulabilecek yapay zekanın elinin kulağında olduğunu, çok yakın bir dönemde yapay genel zekanın ortaya çıkacağını düşünüyorlar. Oysa ki bu mümkün değil. Yani en azından bugün için mümkün değil. Şimdi bu videoda kısaca bu sorunu ele almak istiyorum. Şimdi en genelde sıradan bir sözlüğe baktığınızda zekanın şöyle tanımlandığını göreceksiniz. Zeka, zihnin öğrenme, yeni durumlara uyum sağlama ve karşıya çıkan değişik sorunlara, problemlere çözüm bulma yeteneği. Tanımın bu üç öğesine göz attığımız zaman öğrenme kısmında sorun yok. Yani genel olarak yapay zekaya, bugünkü yapay zekaya belli bilgiler sunulduğunda bu bilgilerin hepsi istenen anlamda kendisine yüklenmemiş olsa bile makine öğrenmesi yaparak bu konuda bütün bilgilere, kendisine yüklenen bilgilere ve onlara bağlı olarak çıkarılması gereken sonuçlara ulaşabildiğini biliyoruz. Ancak günümüzdeki yapay zeka modellerinin yeni durumlara uyum sağlama ve bu yeni durumlar karşısında problem çözme konusunda çok ciddi eksiklikleri var. Şimdi bu eksiklikler de aslında bunların işleyiş mekanizmalarından doğal olarak geliyor. Çünkü bu makineler insanlar gibi düşünüp, yargılayıp, anlam üreterek ve değişik anlamları birbirleriyle karşılaştırarak belirsiz durumlarda sonuçlar çıkaran makineler değil. Büyük dil modellerinin işleyişi tamamen istatistiksel ve olasılıklara dayalı hızlı analiz yeteneklerine bağlı. Yani bunlar olağanüstü hızlı ve becerikli biçimde sonuca giden tahmin makineleri. Yani biz bir yapay zekaya herhangi bir konuyla ilgili bir bilgi sorduğumuzda onun bize verdiği yanıtlar düşünüp taşınıp bize verdiği yanıtlar değil. O dil modeli, adı üstünde büyük dil modeli olduğu için o konuyla ilgili kendisine yüklenmiş olan verileri çok hızlı bir biçimde hızla tarayarak bunlar arasındaki örüntüleri ve olasılık desenlerini çok hızlı biçimde tarayarak vermesi gereken yanıtın ne olabileceğine ilişkin en yüksek değere ulaşmaya ve onu bize bildirmeye çalışıyorlar. Günümüzün yapay zeka modelleri olasılığa dayalı büyük tahmin makineleri olduğu için onlardan bir zeka çıkarmaya çalışmak ya da onlardan bir zeka çıkacağını düşünmek büyük bir yanılgı olacaktır. Çünkü sonuçta zeka bir kişinin ya da bir öznenin neyi bilip neyi bilmediğini ayırt edebilmeyi, yani yalnızca bildiklerini değil, bilmediklerinin sınırlarını da bilmeyi, dolayısıyla kendisine hiç sunulmamış veriler durumunda bile belli koşullardan sezgi ve geçmiş deneyimlerden yararlanarak belli sonuçlar çıkararak olası çözümler üretmeyi gerektirir. Yani bilimler tarihine baktığımız zaman bütün büyük bilimsel buluşların hep bu biçimde ortaya çıktığını görmüşüzdür. Yani klasik bilinen, herkesin ezberlediği artık Newton'un elma hikayesini düşünün. Kuşkusuz bir ağaçtan elmanın düştüğünü milyonlarca, milyarlarca insan gözlemlemişti. Ama o milyarlarca insan ağaçtan düşen elmanın
gök sistemindeki, evrendeki yer çekimi olgusuna bağlı olarak kütle çekim yasasının bir sonucu olarak öyle bir olay olduğunu ortaya çıkarabilmesi ayrı bir zeka gerektiriyordu. Bu yalnızca matematik bilmeyle, hesaplamayla olabilecek bir şey değil. Bu olaya bütünlüklü bakabilme ve diğer olaylarla aradaki bağları kurarak sezgisel olarak gerçeğe ulaşma çabasını içeriyordu. Ama şimdi günümüzün yapay zeka modelleri, büyük dil modellerinden böyle bir şey bekleyemeyiz. Çünkü onlarda böylesi bir yetenek yok. Yani onlarda örneğin temperatür, yani sıcaklık ayarı denilen bir şey var. Yani bu ayara bağlı olarak onların diyelim sıcaklık ayarını 0 yaptığınızda, yani gelen verilere birebir uygun sonuç çıkarmasını istediğinizde verdiğiniz verilere uygun olarak yalnızca bir sonuç çıkarır size. Yani hiçbir hata yapmaz. Buna deterministik, belirlenimci bir işleyiş diyoruz. Oysa ki günümüzün yapay zekaları hiçbirisi bu biçimde çalışmıyor. Onlara esas olarak bir kelime verildiğinde o kelimeden sonra diğer kelimelerinin gelmesinin olasılık setlerini, bunların matematiksel hesaplarını ve bunlarla ilgili örüntüleri hesaplayarak olası durumlara göre yanıtlarını veriyor. Dolayısıyla 100 kere aynı soruyu sorduğunuzda 100 kere aynı yanıtı almazsınız. Her sorduğunuzda farklı yanıt verme olasılığını ya da pozisyonunu göz ardı edemezsiniz. Çünkü sonuçta bunlar tahmin makinalarıdır. Şimdi böylesi bir tahmin makinasına hiç ona yüklenmemiş verilerle ilgili ve hiç karşılaşmadığı durumlarla ilgili bir problem sorduğunuzda yapacağı hiçbir şey yok. Yalnızca halüsinasyonlar üretebilir. Yani size yüklemiş olduğunuz verileri çılgınca onları işleyerek onlardan bir takım sonuçlar verecektir. Ama bu sonuçların gerçeklikle denk olup olmadığını ya da o problemi çözmeye uygun olup olmadığını makinenin, yani yapay zekanın umurunda olmayacaktır. Zaten durum böyle olduğu için yapay zeka ile ilgili araçları kendi iş sistemlerine entegre eden kişiler mutlaka onları kontrol etmeyi sürdürüyorlar. Yani onların yapıp ettiklerini kontrol süzgecinden geçirmeden hiç kimse, yani bir doktor, bir avukat, herhangi bir böyle ticari sözleşme yapan birileri yapay zekanın bugünkü o mükemmel çevirilerine güvenerek sadece onların yaptığı sözleşmeleri, hazırladıkları sözleşmeleri ya da onların sundukları raporlara bakarak birebir onlardan hareketle diyelim bir hastayı ameliyat edip etmeyeceğine karar vermiyor. Vermezler. Yani onlar kuşkusuz onların işlerini çok kolaylaştırmıştır. Yani geçmişte bir doktor bir hastanın ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verebilmek için onlarca tetkik istiyordu. O tetkikleri tek tek gözden geçirmesi, onlardaki sınır değerlerinin ne anlama geldiğini araştırması, etmesi, bütün bunlar onun günlerini alıyordu. Ama bugün şimdi yapay zekaya herhangi bir tahlil sonucunu verdiğinizde sınır değerlerin altı üstü, bunlar ne anlama geldikleri, bütün bunlar doktorun önüne şak diye çıkıyor. Ama bütün bunların şak diye çıkması doktorun onlara dayanarak hemen bir karar verip ameliyatta hemen girişmesi anlamına gelmiyor. Buna rağmen doktor, iyi bir doktorsa tutuyor bunları tek tek kontrol ediyor, anlamlarını şey yapıyor. Çünkü bazen en olmadık yerde en olmadık, yani bırakın tıp fakültesi öğrencisini, sıradan bir insanın bile yapamayacağı fahiş hatalarda yapabiliyor. Şimdi bu yapay zeka uygulamalarının örneğin görsellikle ve otomasyonla ilgili olağanüstü başarılı işleri var. Ama örneğin geçenlerde bir haberlerde okudum. Herhalde Tesla'nın bir aracı olması lazım. Biliyorsunuz ilk çıktığında bu yapay zeka modelleri yakında insansız araçların bütün her tarafta fink atacaklarını ve sürücülerin tarihe karışacakları söyleniyordu. Oysa ki bugün aradan yıllar geçti. Hala hiçbir ülkede
sürücüsüz araçlar belli güzergahlar ve sınırlı şeyler dışında hiçbir yerde kullanılmıyor. Hatta bazı böyle yarı otomatik yapay zekaya direksiyonu teslim eden bazı araçlar var. Tesla'nın böyle araçları var ama bu araçlarda bile sürücüler uyarılıyor. Yani her şeyi yapay zekaya bıraktığınız sınırlı yollarda ve sınırlı sürelerde bile sorumluluk tamamen sizdedir. Dolayısıyla gözünüz onun üstünden ayrılmasın deniyor. Ve nitekim geçenlerde Amerika'da böylesi bir araç kontrolden çıktı, karşı şeride geçti. Çok büyük bir kazaya neden oldu. Şimdi peki bu kazanın sorumlusu kim? Elbette gene sürücü. Çünkü Tesla bu araçları satarken onun kullanım kılavuzuna onu yazmış. Ne yazmış? Diyor ki bu araç sınırlı alanlarda kendi kendine gidebilir ama burada sorumluluk yine de sürücüye aittir ve sürücü gözlerini araçtan ve onun sürüşünden ayırmaması gerekir diyor. Şimdi bu durumu her şeye uygulayabilirsiniz. Yani çeviri olaylarından daha önce söz etmiştim. Hiçbir dünya lideri ya da hiçbir şirket yöneticisi uluslararası arenada başkalarıyla görüşme yaparken yapay zeka asistanlarıyla bu işi yürütmüyorlar. Çünkü dil dediğimiz olay anlamla ilgili bir olay. Anlam bir şeyi önünü arkasını, geçmişini, bağlamını değerlendirerek yeni durumlara uygun biçimde yeni anlamların ve imaların, ironilerin hepsinin kavranmasını gerektiriyor. Ama şimdi mevcut yapay zeka modelleri, dil modelleri bunu yapamaz. Çünkü yapay zeka modelleri yani mevcut büyük dil modelleri sadece şunu yapıyor. Siz bir cümlede bir kelimeyi kullandığınız zaman o kelimeden sonra diğer kelimenin gelme olasılığının hesaplıyor. En yüksek olasılıkta olanı ilk başta çıkartıyor. Ama siz eğer ona yüklemede ayarlarında birazcık oynadığınız zaman bu yanıt yelpazesi giderek artabiliyor. Yani çeşitlenebiliyor. Şimdi bütün bunlardan hareketle kısa vadede genel yapay zekanın ortaya çıkma olanağı yok. Çünkü bugünkü genel yapay zeka uygulamalarının altında yatan mimariyi oluşturan büyük dil modelleri aslında bizim bildiğimiz anlamda bir zekanın işlemesi, bizim bildiğimiz anlamda bir zekanın taşıması gereken temel özelliklere sahip değil. Yani herhangi bilinmeyen bir durumla ilgili değerlendirmeler yaparak buradan sezgiye ve mantığa dayalı olarak olası sonuçlar ve çözüm yolları üretebilecek bir kapasitesi yok. O olağanüstü becerikli hızlı tahmin makinesi olarak yalnızca kendisine yüklenen verilerden hangi kelimelerden sonra hangi kelimelerin geleceğini ve dolayısıyla istediğiniz konuyla ilgili olası yanıtlardan en mümkün olanın hangisi olduğunu çok kısa bir sürede bize sunabilen bir araç. Bu anlamıyla da zaten bu araçlar tamamlayıcı zeka asistanları olarak bir işlev görebilir. Ama bunlara dayanarak yalnızca bunlara yüklenmiş verilerden yola çıkarak onların hiç bilgisinin ya da ilgisinin olmadığı konularda onlardan yanıt ya da çözüm isterseniz varacağınız yer kesinlikle hüsrandır. Dolayısıyla bugünkü mevcut yapay zeka modelleriyle kısa sürede genel yapay zekanın ortaya çıkacağını düşünenler büyük bir yanılgı içerisindeler. Kısaca toparlarsak günümüzün yapay zeka uygulamalarının esas olarak dildeki kelimeler arasındaki yakınlık ilişkilerine bağlı olarak belli örüntüleri ve belli matematiksel hesaplamaları olasılıklara dayalı olarak çok hızlı ve kusursuz bir biçimde tahmin ederek bizim önümüze seçenekler ve yanıtlar sunmaları onların bildiğimiz anlamda düşündükleri kendilerine sorulan sorular karşısında bunları anladıkları ve bunlara uygun yanıtlar ürettiklerini düşünmemek gerekiyor. Bu
bu konunun insanlar tarafından nasıl becerildiği ve insan zihninin, insan aklının, insan zekasının nasıl işlediğine ilişkin ayrıntılar konusunda bilim insanlarının durdurak bilmeyen çalışmaları devam ediyor. Ama bütün bunlara rağmen alınmış herhangi anlamlı bir yol ve insan zekasının işleyişine ilişkin insan beyninin nasıl çalıştığını ve onun gizlerinin nasıl işlediğini henüz bilmiyoruz. Şimdi bunları bilmeden insanın yapıp ettiklerine benzer işleri yapay zekadan beklemek ve kısa sürede yapay zekanın insanların yerini alacağını düşünmek büyük bir yanılgı. Çünkü böylesi bir yanılgı ve beklenti içerisine girenlerin karşılaşacakları durum daha önceki sık sık gördüğümüz hüsranların yeni bir benzeri olacaktır. Çünkü bu yapay zeka ile ilgili bu videolar dizisine başladığım zaman anlatmıştım. 1950'lerden sonra yaklaşık 10-15 yıllık döngüler halinde yapay zeka ile ilgili bir coşkunluk hali, bir çöküntü hali, bir her şeye yapabilme duygusunun insanları sarması ve bir anda her şeyin boş ve yalan olduğu konusunda derin bir hayal kırıklığı şeklindeki döngü devam ediyor. Şimdi yapay zeka ile ilgili gelişmeleri yakından izleyen bilim insanları ve felsefecilerin öngörüleri de yaklaşık olarak 2027 ya da 2028 yılına doğru bugünkü büyük iyimserliğin ve coşkunluğun yerine tekrar bir hayal kırıklığına bırakacağı yönünde. Nitekim bugün mutlaka yapay zeka ile ilgili değişik videoları izlediğinizde siz de karşılaşıyorsunuzdur. Yani üniversitelerin artık hiçbir anlamının kalmadığını, okumanın bir anlamının kalmadığını, bir iki meslek dışında bütün mesleklerin artık insanların elinden çıkacağını, her şeyi yapay zekanın sürdüreceğini ve onun kontrolüne geçeceğini söyleyen sayısız video ortalıkta dolaşıyor. Yapay zeka teknikleriyle ilgili olağanüstü becerikli ve yeni bir takım gelişmelerin olmasını, onların hangi bağlamda ve nasıl işleyerek bu işleri başardıklarını bilmeyen bazı insanlar bunları çok kolay biçimde her tarafa yaygınlaştırma ve buradan hareketle de insanların ellerindeki bütün iş olanaklarının ve bütün bilgiye dayalı yeteneklerin tamamen yapay zeka uygulamalarına geçeceğini söylüyorlar ve bu söylenenlere inananlar da hiç de az değil. Oysa ki videonun başından beri birkaç kere vurguladığım gibi yapay zeka uygulamaları bugünkü biçimleriyle anlayan, sorgulayan, değişik durumları geçmiş deneyimler ışığında çözümleyerek, bunlar arasında bağlantılar kurarak karşılaşılan sorunlara ilişkin mantıklı ve tutarlı çözümler üretebilecek makineler değil. Bunlar yalnızca kendilerine yüklenmiş olan büyük veri yığınları arasındaki ilişkileri çok hızlı biçimde çözümleyerek bunları dile getirme sırasında kullanılan kelimeler arasındaki anlam ilişkisinde en yüksek olasılıklı olanları birbiri ardına dizen tahmin makineleri. Bu tahmin makinelerinin bugün için çok hızlı ve kusursuz biçimde işliyor gibi görünmeleri bizi yanıltmamalı. Yani dolayısıyla onları yapabildikleri, becerikli oldukları alanlarda kuşkusuz onlardan yararlanacağız. Örneğin diyelim otomasyonla ilgili, görsellikle ilgili, kusursuz belli işlemlerle ilgili yapay zeka uygulamalarından elbette yararlanacağız. Yani lazer diyelim yapay zeka uygulamalarıyla sürdürülen ameliyatları cerrahların birçoğu aynı mükemmellikte yapamıyor. Ama buna rağmen bir doktor ameliyatı sürdürürken oradaki farklı komplikasyonlar, farklı yan etkiler ya da farklı durumlar hakkında anında saniyeler içerisinde karar vererek doğru şeyler yapabilir. Ama bir yapay zeka uygulamasının bunları yapması mümkün değil. Dolayısıyla onların sınırlarını bilerek onlardan nasıl yararlanabileceğini iyi değerlendirmek gerekiyor. Tamamlayıcı araçlar olarak yapay zeka uygulamaları
kuşkusuz insan yaşamını kolaylaştıracak, geliştirecek, ona katkıda bulunacak birçok unsur içeriyor. Fakat bunlardan hareketle yapay zekanın bir genel yapay zeka durumuna geldiğini, yani insandan hiçbir farkı olmayan, tam tersine insanı aşmış bir beceriklilikle problemleri çözebileceğini düşünmek büyük bir yanılgı olacaktır. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.